Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Metehan Sancaktar ve YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bana en çok sorulan sorular hakkında ikinci videomu çekeceğiz. Hazırsanız, çayınızı kahvenizi aldıysanız soru cevap videosu başlasın. Şimdi birinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Kullanması rahat mı? Uzunluğu parkı zorluyor mu? Yani açık olmak gerekirse kullanması rahat. Bir önceki videoda da bahsetmiştim ayrıntılı olarak. Onu ziyaret edebilirsiniz. Orada ayrıntılı olarak bahsediyorum size. Ama kısaca bahsetmek gerekirse tekrardan. Direksiyonun bir tam tur dönüşü normal bir araca nazaran biraz daha zorluyor. Aracın uzunluğu 4 metre 75 santim ya da 70 santim civarında olması lazım. O yüzden normalden biraz uzun bir araç. O yüzden kullanması biraz zor ama uzun ve büyük bir kasa olduğundan dolayı da sürmesi hoş diyebilirim. Park konusunda dersek, eğer kapalı bir garajınız veya otoparkınız varsa bu size herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Ancak dışarıda bir yere park ediyorsanız sokak arasında park yeri bulmanız birazcık zorlayabilir sizi. Ek olarak da herhangi bir yerde park ettiğinizde herhangi bir araç dibinize kadar yaklaştığı vakit arabanın park sensörleri olmadığından dolayı yapay zeka ve kameralardan mesafeyi ayarladığından dolayı ne kadar size az bir yer kaldı veya durdur bildirimini gösterse de benim kendi tecrübemde yaşadığım şeyde ne kadar durdur dese dahi en az bu kadar daha mesafe oluyor. Bir bakıma iyi, bir bakıma da girebileceğim yerlere giremiyor olabiliyorum. İlla ki bir arkadaşım, dostum veya herhangi biri varsa arabada onlara rica ediyorum, yönlendirme yapıyorlar, öyle park edebiliyorum. Veya herhangi bir aracın park edebileceği bir yere rahat bir şekilde girmediği için yer bulamıyorum. Ama gülü seven dikenine katlanır diyeceğim, yani başka bir açıklama yok. O yüzden diğer soruya geçiyoruz. Şarj süreleri ne kadar? AC ve DC demiş. Şimdi bu çok çeşitli bir olasılık diyebilirim. AC ev tipi veya otoparkınızda şarj ettiğiniz tip olabilir. DC ise hızlı şarj olarak geçiyor. Aracınızı, benim şu ana kadar hep şarj ettiğim şeyler hep %10 ile %30 arasıydı. Onlarda da yarım saat içerisinde fullledim diye hatırlıyorum. Yarım saat, 35 dakika. Ya da sizi istediğiniz bir şekilde kafanızı rahatlatacak kadar hızlı bir şekilde şarj ettiğini göreceksiniz zaten. Bununla ilgili ayrıntılı bir video çekeceğim bu hafta içi. Ne kadar sürede şarj oldu? Kahva fiyatı nedir? Başka hangi seçenekler var? Nerelerde bunları kullanabilirsiniz? Gibisinden yeni bir video daha hazırlıyorum sizlere. Bu videoyu da beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bu tarz içerikleri merak ediyorsanız kanalıma abone olup diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Haydi o zaman kaldığımız yere geri dönüyoruz. AC'de şarj ettiğimizde benim kendi otoparkımda şarj ettiğim vakit 7-8 saat civarında bir şarjı fullenebiliyor en fazla. Ki otoparkımızda ek olarak aksa şarj var. Bunu reklam için söylemiyorum. Otoparkta olan bir şey. Zaten onunla ilgili de ayrı video yapacağım. Onda 6,99 olması lazım şu tarihin fiyatıyla. Onda da yaklaşık 3,5 ila 4,5 saat arası şarj edebiliyorum. 16 kW'ya kadar enerji veriyor şarj ederken. Bence yeterli. En kötü geceleyin koyuyorum. Sabaha kadar güzel bir şekilde şarj etmiş oluyor. Veya gündüz şarj edeceksem veya akşama doğru şarj edeceksem zaten alarmı kuruyorum veya saatimden bakıyorum veya telefonumdan bakıyorum aynı şekilde. Oradan otoparka inip arabayı şarjdan çıkartıyorum. Şarj süreleri bu şekilde diyebilirim ama ayrıntılı videolar gelecek hafta sizlerle beraber AC'de ve DC'de aynı şekilde sizinle paylaşacağım. Orada tam olarak görmüş olacaksınız. Yeni soruya geçtik. Aracın en büyük ve en gelişmiş özelliklerinden biri olan ısı pompası nedir? Ne işe yarar? Evet, bununla ilgili çok fazla soru geldi. İlk videoda niye anlatmadın, niye şey yapmadın gibisinden. Araç incelemesi yapmadığım için, sadece soru cevap yaptığımdan dolayı bunu sizlerle paylaşamamıştım ama bir önceki videonun altına bu konuyla ilgili çok fazla soru ve yorum geldi. Onun için bunu da cevaplayalım sizlere. Şimdi bu araçta olan yenilik ısı pompası dışarıdaki ortam havasından iç mekana ısı çekerek içerinin ısınmasını sağlıyor. Ek olarak iç mekanı ve aküyü ısıtmak için fazla motor ısısının kullanılmasını sağlıyor. Hızlı şarj sırasında üretilen akü ısısının iç mekanı ısıtması için kullanılıyor. Araç kapalıyken ve hala iç mekan sıcakken aküde aşırı ısı depolanmasını sağlıyor. Yani bu akıllı kontrol sayesinde ısı pompası aracın verimliliğini önemli bir derecede arttırabiliyor ve yakıt tüketimini düşürebiliyor. Böyle yararları da var. Diğer soruya geçelim o zaman. Otopilota nasıl alınıyor ve nasıl kapatılabiliyor? Arkadaşlar, şimdi normal bir sürüş yaparken E5 olur, herhangi bir yer olur. Eğer şeritler belli ise araç D halindeyken direksiyonun yanındaki vites kolunu aynı şekilde D'yi gösterecek şekilde aşağıya indirdiğiniz vakit yer tanımı yapılabilirse eğer otomatik pilot açılıyor ve
sürüş kendiliğinden başlıyor. Oradaki hız sınırı 80 ise en fazla 80'e kadar çıkıyor. 30 ise 30'a kadar çıkıyor. 50 ise 50'ye kadar çıkıyor. Aynı şekilde kapatmak istiyorsanız vites kolunu yukarı yapabilirsiniz ve ardından otomatik pilot kapanabilir. Buna ek olarak da ani bir fren veya hız yapmanız gerekirse iki farklı şekilde anlatacağım. Kendiniz gaza basarak bunu yükseltebilirsiniz ama bir yere kadar da yapabilir. Onun için direksiyon üzerindeki sağ taraftaki butonu hız limitini arttıracak şekilde ayarlanmıştır yukarı doğru yapınca. Aşağı doğru yapınca ise hız limitini düşürecek tarzdadır. Eğer frene basmanız gerektiği takdirde onunla uğraşmak istemezseniz en basit bir şekilde ayağınız frene bastığı vakit otopilottan çıkacaktır ve aracın kontrolü yine sizin elinizde olacaktır. Bence çok basit açılıp kapatılabiliyor ve kontrolü de güzel, rahat. Ama emin olmadıkça, gözünüzü yoldan ayırmayacağınızdan emin olduğunuz vakit otopilot denemeye değer diyebilirim. Ama kesinlikle kurallara uyarak. 5. soruya geldik. Araç sürüş halinde video izlenebiliyor mu? Arkadaşlar, Tesla buna izin vermiyor ne yazık ki. Sadece ekranda bulunan Spotify ve YouTube müzik üzerinden kendi istediğiniz podcastlerinizi, şarkılarınızı ne dinlemek istiyorsanız onları dinleyebiliyorsunuz. 6. soru. Uzun yol planlamasında rotadaki Tesla Charger'lar dışında şarj istasyonları gösteriyor mu? Şimdi şöyle arkadaşlar, kendiniz rotaya girdiğiniz vakit size bunu ayrıntılı olarak da göstereceğim. Ekranda direkt navigasyon açık. Navigasyonun üstünde git komutu var. Git butonun üstüne tıkladığımızda gideceğimiz yeri seçiyoruz. Seçeceğimiz yerler üzerinde herhangi bir yere baktığımız vakit, örnek veriyorum, İzmir'e gideceğiz. İzmir'e tıkladık. Ondan sonrasında İzmir'e yolculuğu başlattıktan sonra şu anki şarjınızı görüyorsunuz. Ben de şu anda %83. Konumu girdikten sonra rota açıldığı vakit varacağınız konumdaki şarjınız gözüküyor. Böyle bir durumda şarjınız azaldığı vakit navigasyon üzerinden şarj kısmına tıklayarak AC veya DC olarak seçenekleri gösterecek şekilde şarj yerlerini, şarj istasyonlarını gösterecek size. Burada da sadece Tesla Charger'lar değil, aklınıza gelebilecek bütün çeşitteki şarjları gösterecek size. AC'yi tek yıldırım olarak gösteriyor. DC'yi ise hızlı şarjda 3 yıldırım şeklinde gösteriyor. Buradan tıklayıp bakabiliyoruz. Bununla ilgili de ayrıntılı video gelecek sadece bunun üzerine. Sadece bununla ilgili. Bir tek Tesla Charger'ları gösteriyor olsa açıkçası biraz üzücü olurdu veya telefondan durmadan bakmanız gerekirdi herhangi bir durumda. Bu da hem sürücü memnuniyeti ve kullanışı için zor olurdu. Böyle olması çok daha yararlı olmuş. Şimdi 7. soruya geçtik. SIM kart, internet falan nasıl oluyor bu işler ve internet sınırsız mı? Şimdi arkadaşlar şöyle, arabanın kendi interneti mevcut ama bu interneti kullanmak için aylık bir abonman ödenmesi gerekiyor. Ben onu otomatik ödemeye bağladım. Şu anda hatırladığım kadarıyla 150 TL ödüyorum. Eğer yeni bir güncelleme gelmediyse. Bunun içerisinde zaten internet ve telefon bağlantısı dahil uzaktan araçla olan bağlantıyı kurabiliyorsunuz. Eğer açarsanız güvenlikten kameraları kontrol edebiliyorsunuz uzaktan. Aracı hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz. Ek olarak da YouTube ve Netflix gibi birçok şey kullanabiliyorsunuz. Eğer YouTube veya Netflix kullanacağınız vakit herhangi bir şeyi açtığınızda içerikler uzun olduğundan dolayı kullanacağı internet miktarı fazla olacak. Bu yüzden de Tesla güzellik yapmış. Aylık 150 TL'ye sınırsız internetiniz var ama sadece araç için kullanabiliyorsunuz. Araçtan telefonunuza internet çekemiyorsunuz. Ancak telefonunuzu veya herhangi bir Wi-Fi'yi araca Wi-Fi olarak gösterebiliyorsunuz. Bence güzel, sınırsız bir şekilde istediğiniz kadar YouTube, Netflix vesaire izleyebiliyorsunuz ve sınır olmadığı için kafanız rahat bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Ben açıkçası ne kadar Netflix ve YouTube'u çok kullanmasam da araçta, telefonumla araç bağlantısını kurmak için bunu kullanıyorum ama arada şarj olurken çoğunlukla Netflix'i açıp herhangi bir dizi veya film izleyebiliyorum. Şimdi 8. soruya geldik. Periyodik bakımı var mı? Şimdi arkadaşlar bunu size okumak istiyorum atlamamak için. 2 yılda bir fren sıvısı kontrolü yapılması gerekiyor ve gerekirse de değiştirilmesi gerekiyor. Veya araç römork çekme için kullanıldıysa fren sıvısını 2 yılda bir değiştirin diyor Tesla kendi kullanma kılavuzunda. Diğeri ise klima kurutucu torbasını 4 yılda bir değiştirin diyor. Üçüncü olarak kabin hava filtresi değişimi 2 yılda bir veya varsa HEPA ve karbon filtreleri için 3 yılda bir diyor. Kışın yolların tuzlandığı bölgelerdeyseniz fren kaliperlerini her yıl veya 20.000 kilometre tamamlandığında temizleyin ve yağlayın diyor. Son olarak da 10.000 kilometre tamamlandığında veya diş derinliği farkı 1,5 milimetre veya üzerine çıktığında, hangisi önceyse tabii ki, lastikleri kendi aralarında değiştirin diyor. Tesla periyodik bakım olarak sadece bunları söylüyor diyebilirim. 9. soruya geldik. Kapılar çıtalı mı ve elektrik giderse nasıl açacağım? Arkadaşlar şu an gözüküyor mu bilmiyorum.
Mesela gördüğünüz üzere sadece cam var. Çıtalı bir araç değil. Açıkçası ben bunu seviyorum. Sorunun devamı neydi? Elektrik giderse nasıl açacağım? Şimdi şöyle arkadaşlar. Bunları size yakın çekim olarak hepsini ayrı ayrı videolar olarak çekeceğim. Aklınıza gelebilecek bütün soruları çok ayrıntılı bir şekilde. Aracı açmak için kapı kolunun üstündeki tuşa basıyoruz. Eğer araçta elektrik kesilirse veya herhangi bir kaza durumunda açılmazsa bu tuşun alt kısmında camlar açıp kapattığımız dörtlü olan yerin bir tık önünde bir kol var gözükmeyen bir şekilde. Oraya elinizi soktuğunuzda yukarı çektiğiniz vakit araç manuel olarak açılmış olacaktır. Bu şekilde de kullanabiliriz. Ama herhangi bir elektrik kesimi veya herhangi bir durum olmadığı takdirde aracın sadece o tuşla açılması tavsiye ediliyor. Aracın kullanımı ile ilgili böyle bir tavsiye var. Kullanıcı profil dedikleri şey hafızalı koltuk değil mi? Şimdi şöyle, ben de ilk gördüğüm vakit öyle bir şey zannettim. Ancak kesinlikle öyle değil. Şimdi şöyle, kullanıcı profilini görüyoruz oradan, kolay giriş vesaire. Şimdi araca telefon anahtarıyla girdiğiniz vakit araca hangi kullanıcının girdiğini araç algılıyor ve koltuğu ona göre ayarlıyor. Sonrasında onun kendi Spotify hesabını açıyor. Onun YouTube Music hesabını açıyor ve aklınıza gelebilecek bütün her şeyi ona göre ayarlıyor. Böyle bir şey var. Eğer telefon kartıyla değil de anahtar kartıyla girerseniz de ekranın tam ortasından kolay giriş kısmına tıkladığınız vakitte hangi kullanıcının aracı kullandığını seçtiğiniz vakit araç yine aynı şekilde sizin oturma şeklinizi, Spotify'ınızı ve YouTube müziğinizi ve birçok şeyinizi ona göre açıyor. Bilgisayar gibi düşünün. Bilgisayarı açtığınız vakit birden fazla kullanıcı olabiliyor ve hangi kullanıcı hangi şifreyi girerse ve hangi kullanıcı hangi kullanıcının sayfasına girerse onun ayrı bir sayfası var. Ayrı kullanım şartları, ayrı kullandığı Safari vesaire gibi birçok şeyi. Ona göre olması da çok iyi. Bence sadece bir hafızalı koltuk olarak anlaşılması kötü ama bu kısımların kendime özel olduğunu bilmek, direkt sadece bana açıldığını bilmek güzel ve keyifli. Hiç uğraşmıyorsunuz, o hesaba gir, bu hesaptan çık, kendi müziklerini aç, kendi podcast'ini aç gibisinden. Bence güzel bir ayrıcalık. Yeni soruya geldik. 11. soru. Yan aynalar park haline kapatılabiliyor mu? Dar alanlardan geçerken veya park ederken kullanmak için. Şimdi şöyle arkadaşlar, şu zamana kadar bir kere kullandım diye hatırlıyorum. Dümdüz bir şekilde ilerlerken çok dar bir yerden geçmem gerekti. Ne yazık ki aracın aynaları açık olsa her ikisinde sürteceğim bir noktadaydı. Ben de aynaları kapattım ve oradan rahat bir şekilde geçtim. Geri geri giderken oluyor mu? Bununla ilgili bir deneyimim yok ama bununla ilgili de deneyimi yaşadıktan sonra sizinle paylaşacağım. Park ederken de rahatlatıcı bir özellik. Aynalardan göreceğiniz görüntüyü kameraları açtığınız vakit geri geri park ederken rahat bir şekilde görüyorsunuz. Bence kapanması güzel. 12. soruya geçiyoruz. Ses sistemi nedir? Nasıl buldunuz? Ses sistemi B&O Bang Olufsen 13+1 subwoofer ve 2 amfi güçlü bir ses sistemi var ama hi-fi değil. Ama bence premium bir ses kalitesi var diyebilirim. Araca bindiğiniz vakit sesi fulllediğinizde sesin kalitesini net bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Bence başarılı. Yeni soruya geçtik. Araç anahtar kartı kırılırsa ne yapılır? Şimdi arkadaşlar, fosil yakıtlı araçlar gibi bize 2 tane anahtar veriyorlar. Biri normal anahtar, biri yedek anahtar. Bu anahtar dediğim şeyler de bir anahtar kart. Sizlere göstereyim. Bir önceki videoda gösterememiştim. Ben yanımda ne olur ne olmaz diye taşıyorum onu tabii ki. Şimdi tam olarak bu şekilde. Umarım net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Arka tarafta zaten açıp kapayacağı noktaları ve aracın neresine koymamız gerektiği hakkında bir bilgi veriyor. Üst kısmında da güzel bir şekilde bir Tesla yazıyor. Size aracı teslim ettiklerinde torpidonun içinde bundan 2 tane teslim ediyorlar. Tam olarak aracın dış kısmında şu noktalarda okuttuğunuz vakit kapı açılacak ve aracı kullanmak istediğiniz vakitte de bardak tutucuların yan tarafına kartı koyunca araç çalışacaktır. Bu bilgiyi de vermiş olayım kısaca. Eğer araç kartı kırılırsa ne olur? 2 tane kart var, biri yedek anahtar. Eğer ikisini de kırdıysanız Tesla'nın telefon uygulamasından veya Tesla bayisini arayarak servis oluşturabiliyorsunuz ve aracı Tesla'dan gidip teslim alabiliyorsunuz. Aracınıza tanımlanabiliyor. Bununla ilgili ücret var mı, ne kadar? Bununla ilgili bir tecrübem yok ama bununla ilgili bir bilgi de öğrenirsem sizlerle yakın zamanda paylaşacağım. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım sorular ve cevaplar sizler için yararlı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, eğer bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve aklınızda daha çok sorular varsa aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda hepsini cevaplayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.